Herkese merhabalar. Bu videoda birlikte kitap kılıfı çalışacağız. Kitap kılıfımızda toplamda 6 adet motifle çalıştık. Kullandığım bu ipliği hemen hemen her tuhafiyeden rahatlıkla bulabilirsiniz. Orta kalınlıkta pamuklu bir ipliktir. Tığ numaram 3,5 mm. Kitap kılıfını renk renk örüp kendinize ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Aynı zamanda yaklaşan Öğretmenler Günü için de bir hediye alternatif olabilir. Dilerseniz hemen şimdi yapım videosuna geçelim. Önce motifimizi örmekle başlıyoruz. İç kısmından başlayacağız. Dışarı doğru örerek motifimizi büyüteceğiz. Kare bir motif çalışacağız. İç kısmındaki hardal sarısı rengiyle başlıyorum. İpliğimi parmağımda dolandırarak sihirli halka yapmaya başlıyorum. Çarpı işaretini gördükten sonra tığımı yerleştiriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Bu noktada zincir çekeceğim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve halkamın içerisine batıp buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Hafiften halkamı kapatıyorum. Şuradaki ipliği şöyle çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine tekrar bir ilmek alıp halkanın içerisine tekrar batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar bir zincir, tekrar üzerine alıyorum. Halkanın içerisine batıp yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemleri 8 defa tekrarlayacağız. Baştaki zincirimizi de ikili trabzandan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptık. Devam ediyorum. Bir zincir, üzerine alıyorum. Halkanın içerisine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 oldu. Devam. Bir zincir, üzerine alıyorum. Halkanın içerisine batıp bir ikili trabzan. 6. Bir zincir. 7. ikili trabzanım. Bir zincir ve 8. ikili trabzanım. En son arkadaşlar şu halkayı şöyle sıkıca kapatıyoruz. Bir tane yine zincir çekiyorum. Başladığım zincirin tepesini buluyorum. Bu noktaya batıyorum. Arkadan bir ilmek alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipliğimi sıkılıyorum. Ve burada ipliğimi kesiyorum. İpliklerimizi arkadan yürüterek gizliyoruz. Motifimizin iç kısmını tamamladık. Şimdi ikinci sırada pembe renkle yaptığımız çiçek görüntüsünü vermeye başlayacağız. Pembe renkte ipliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane ilmek alıp kilit işlemi yapıp ipliğimi sıkılıyorum. Motifimi alıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve herhangi bir zincirli noktadan böyle tığımı geçiriyorum. Arkadan ipliğimi alıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp yine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3. 3 tane oldu. 5'i tamamlayacağız. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa batıp bir ilmek çıkartıp 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Tekrar üzerine alıp aynı araya battım ve yine 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Bakın 5'i tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk ikili trabzanımdan şu şekilde tığımı yerleştiriyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum. Bakın burada şu şekilde bir bombeli bir yapı oldu. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Eğer burada zincirleriniz çok sıkıysa 3 zincir de çekebilirsiniz. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bir sonraki bir zincirli ara boşluğu buluyorum. Buldum ve buradan yine ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan çalıştım. Tekrar üzerine aldım. Aynı araya tekrar batıp yine bir tane ikili trabzan. 2, devam ediyorum. 5'e çıkartacağım. Yine bir ikili trabzan. 3, devam. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 4 ve 5.'yi de tamamladım. Şimdi 5 ikili trabzan yaptıktan sonra buradaki ilmeğimi uzun bırakıyorum ve baştaki ikili trabzanıma tığımı bu şekilde yerleştirip ilmeğimi alıp
arasından geçiriyorum. Yine bakın aynı görüntüyü oluşturduk. 1, 2. 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bir sonraki bir zincirle ara boşluğu bulup buraya ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, aynı boşluğa devam. 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanı çalıştım. İpliğimi uzatıyorum ve baştaki ikili trabzanıma battım. Buradan ilmeğimi çıkardım ve 2 zincir çekip tığımın üzerine alıp tekrar bir sonraki bir zincirle ara boşluktan devam ediyorum. Bu şekilde 8 tane görüntü oluşturacağız. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpliğimizi uzatıp birinci ikili trabzan tepesinden batıp buradaki ilmeği buradan geçiriyoruz ve yine 2 zincirle devam. Bu şekilde her bir zincirli boşluğu arkadaşlar bu örgü modelini çalışarak bu sıramızda tamamlayalım. Sonuncu örgü modelinde çalıştım. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve ilk çalıştığım örgü modelin ilk trabzanın tepesini buluyorum. Bakın şu şekilde battım. İlmeği buradan çıkar diyorum ve tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bu sıramı da tamamlamış oldum. İpliğimi sıkılamak için bir ilmek alıp şöyle çekiyorum ve burada pembe ipliğimi de kesiyorum. Böylece ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi yeşil renkli iplikle üçüncü sıramdan devam ediyorum. Bir parmağıma sardım. Şöyle bir tane ilmek alıp kilit işlemi yaptım. Yine tığımın üzerine bir ilmek aldım. Hemen örgü modelimi elime aldım. Herhangi bir 2 zincirli çektiğim noktadan devam edeceğim. Şöyle ipliğime yakın olan noktayı seçiyorum ki ipliği de arka kısımdan yürüteyim. Bakın 2 zincirli herhangi bir noktayı seçip buraya batıyorum. Arkadan ipliğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim varken yine ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan yaparak başladım. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa tekrar batıp bir ikili trabzan daha ördüm. 2 oldu. Üzerine aldım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 3. Üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki 2 zincirli boşluğa geçiyorum. Arada zincir yok. Dikkat. Bir sonraki 2 zincirli boşluğa batıp yine buraya ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 1. Üzerine aldım. Aynı boşluğa bir tane daha. 2. Üzerine aldım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 3. Daha sonra 2 zincir. 1, 2. Şimdi köşe çalışacağız. Üzerine aldım. Köşe çalışacağımız zaman hatırlayalım. Aynı boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan çalışıyorum. 1. Devam. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 2. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 3. Bakın ne yaptık? 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki 2 zincirli boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Üzerine aldım. Aynı boşluğa yine devam. Bir ikili trabzan. Üzerine aldım ve yine bir ikili trabzan daha. 3 ikili trabzana çıkardık. Üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki 2 zincirli boşluğa köşe çalışacağız yine. Köşe çalışırken hatırlayalım ne yapıyorduk? 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3. Arada 2 zincir. Üzerine alıyorum. Ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şöyle gelin bakalım. Bakın köşe 2 tane köşe ortasındaysa yine 3 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Şimdi bir sonraki 2 zincirli boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Şimdi köşe çalışacağım tekrar. Çünkü iki köşe arasında bir tane üçlü grubumuz olacak. Köşede de 2 üçlü grubum oluyor. Yani 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum.
Köşeyi yaptıktan sonra bir sonraki 2 zincirli boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine köşe çalışacağım arkadaşlar. 3 ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Sırayı bitirirken de başlangıçtaki ikili trabzan tepesine batıp arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek alıp sıkılıyorum ve burada yeşil ipliğimi de kesiyorum. Böylece 3. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi 4. sıradan devam ediyoruz. İpliğimi parmağıma sardım. Bir tane ilmek alıp sıkıladım. Kilit işlemi yaptım yani. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve örgümü alıyorum. Şimdi burada üçlü grupların arasını çalışacağız. Herhangi bir üçlü grup seçin ve aradan ilmeğimi geçiriyorum. Bakın tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Üzerine aldım ve aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Hep üçlü grup çalışacağız. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan oldu. Üzerine aldım. Şimdi bakın köşe boşluğundayım. 2 zincirli boşluğa batacağım. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Köşe olduğu için yine arada 2 zincir. 1, 2. Üzerine alıp aynı boşluğa batıyorum. Çünkü köşelerde arkadaşlar üçlü gruplarımızdan 2 tane olacak. Bakın yine 3 tane ikili trabzan, aradaki zincir, 3 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki ara boşluğu buluyorum. Ara boşluklarımız da bu üçlü grupların arasındaki kısım. Şimdi buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki üçlü grup arasında bulup batıyorum. Bir ilmek çıkartıp 2 defa da çıkarak ikili trabzanlarıma başlıyorum. Aynı boşluğa yine bir ikili trabzan daha ve aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 3. Üzerine aldım. Şimdi köşe çalışacağım. 2 zincirli kısmı arkadaşlar 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 2, 3. Arada 2 zincir. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Bakın şöyle gelin bakalım. Burada da bir önceki sırada bakın köşeler arasında bir üçlü grubumuz vardı. Bu sıramızda da köşeler arasında 2 tane üçlü grubumuz var. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Köşelerde hep köşe çalışacağız. Köşelerde de ne yapıyorduk? 3 ikili trabzan. Arada 2 zincir, yine 3 tane ikili trabzan yapıp köşeleri tamamlıyoruz. Şimdi kalan kısımlarını da tamamlayalım. Sonuncu işlemi birlikte yapalım. Sonuncu üçlü grubumu da yapıyorum. Ve bakın en son bitişi ikili trabzan tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir ilmek alıp sıkıladım. Ve ipliğimi burada kesiyorum. Böylece 4. sıramı da tamamlamış oluyorum. İpliğimi parmağıma sarıyorum. Şöyle bir tane ilmek alıp kilit işlemi yapıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve motifimi alıyorum. İstediğiniz üçlü grup arasından giriş yapabilirsiniz. Ben şu noktayı seçiyorum. İlmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte çıkarak yine ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha ve tekrar bir tane daha ikili trabzan. Yine bu sırada da arkadaşlar üçlü gruplar çalışacağım. Şimdi ilk üçlü grubumu bitirdikten sonra üzerine alıyorum ve bakın köşe kısmına geldim yine. Bu noktaya batıyorum ve buraya yine ikili trabzanlarımı çalışmaya başlıyorum. 3 tane ikili trabzan çalışacağım. 2 ve 3. Köşe olduğu için arada 2 zincir çekiyorduk. Üzerine alıyorum ve aynı boşluğa bir üçlü grup daha çalışıyorum. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi bakın buradaki
tek ara boşluklara üçlü gruplar yaparak devam edeceğim. Hemen ilk gelen ara boşluğuma bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan çalıştım. Üzerine alıyorum. Bir sonraki ara boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3 üzerine alıyorum. Bir sonraki ara boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. 2 3 ve bakın yine köşe noktasına geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Şimdi burada köşeler arasında arkadaşlar 3 tane üçlü grubumuz olacak. 1 2 3. 4 tane yine köşe çalışacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Şimdi ilk başladığım ikili trabzan tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Dolayısıyla bakın bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Şöyle gelin bakalım. Yine bakın 4 tane köşe yaptık. Köşelerin arasında da 3 tane üçlü gruplarımı çalıştım. Bir üst sırada her bir trabzan tepesine ikili trabzanlar çalışacağız. Ama köşelere dikkat. Köşelerde yine aynı köşe çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Burada ilmek kaydırma yaptıktan sonra 2 zincirle başlıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve ilk gelen bir sonraki trabzan tepesine batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 2 zincirimi de arkadaşlar trabzandan sayıyoruz. Dolayısıyla her bir trabzan tepesine bir tane trabzan yapacağız. Devam ediyorum. Bir sonraki gelen trabzan tepesine batıp bir ikili trabzan üzerine aldım. Devam. Bakın her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi köşe boşluğuna geldim. 2 zincirli kısma. Şimdi buraya yine köşe çalışacağım. Yani 3 tane ikili trabzan. 2 3. Arada 2 zincir. 1 2. Üzerine alıyorum ve tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Şimdi 2 zincirlik boşluğa köşe çalıştıktan sonra yine bakın trabzan tepelerinin her birine bakın bir tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi şuraya dikkat. Bakın hemen ilk trabzanım geliyor. Mutlaka buraya da batmayı unutmayalım. Çünkü burada bir trabzan tepesi. Hemen buraya da batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir diğer köşe noktasına gelene kadar trabzan tepelerine yine bir tane trabzan yaparak devam edeceğim. Bakın köşe kısmına geldim. Şimdi yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Ve şimdi yine bakın trabzan tepelerine bir tane ikili trabzan yaparak bir diğer köşe noktasına kadar devam ediyorum. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Köşelerde köşe çalışıyoruz. Aralarda ise her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Bakın ikili trabzanlarımı çalıştım. 4 tane de köşem var. Şimdi bitiş noktasında 2 zincirli çektiğim kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bu noktada bir tane de ilmek alıp şöyle sıkılıyorum ve ipliğimi kesiyorum. Bu kalan ipliğimi de arka kısımdan yürüterek gizleyeceğim. Motifimizin en ve boyu 12 santim. Bu motifimizden 6 adet çalışacağız. Ben daha önce çalışmıştım. Hemen şöyle göstereyim. 6 motifimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Bir iğne yardımıyla motifimizin kenarlarından birleştirmesini sağlayacağız. Bir motifimi alıyorum. Öncelikle ipliği arka kısmından yürüterek köşe noktasına kadar getiriyorum. Köşe noktasını şu kısmından çıkıyorum ve karşıdan bir diğer motifimi alıyorum. Aynı şekilde köşe kısmından da şöyle bir ilmek alıp çıkıyorum. Şimdi burada bu
bu kısımlarından birleştirme yapacağız. Dilerseniz motiflerin kayma yapmaması için bu köşe noktasından motifinizi sabitleyebilirsiniz. Şimdi burada dikiş yaparken arka ilmeklerinden alarak dikiş yapacağım. Bakın şu şekilde. Normalde ilmeklerimizin şöyle 2 tane ilmeği var. Bir ilmeğin arka ilmeğinden alıyorum. Karşı taraftan da arka ilmeğinden alıyorum. İkisini birleştirmesine başlıyorum. Şimdi burada çıktığım motiften aynı şekilde bir sonraki ilmeğinden giriyorum. Yine arka ilmeğinden ve karşıda gelen arka ilmeğini alarak birleştirmesini yapıyorum. Bakın bu motiften çıktım. Aynı motifin yanındaki ilmekten giriyorum ve karşıdan ilmek alıp birleştiriyorum. Bu şekilde arka ilmeklerden alarak hangi motiften çıktıysam yanındaki ilmekten batarak birleştirmemi motifin sonuna kadar yapıyorum. Şöyle bakalım. Bu şekilde bir birleştirme sağlıyoruz. Köşe kısmına kadar birleştirerek devam ettim. Bakın bu şekilde 2 motifimi birleştirmiş oldum. Şimdi buradan devam ediyorum. Bakın hemen bir diğer motifimi alıyorum. Yine köşe kısmını bulup köşeden bu şekilde girişini sağlıyorum. Karşısındaki gelen motifimi alıyorum. Yine bakın köşenin arka ilmeğinden batıp buradan da bir ilmek alıyorum. Şimdi bu 2 motifi aynı şekilde diğer motifi nasıl birleştirdiysem aynı şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Dikkat. Bakın hangi taraftan çıktıysam aynı o motifin bir yanındaki ilmeğinden alıyorum. Yine arka ilmeklerden alıyorum. Dikkat. Bu şekilde birleştirmeye başlıyorum. Hemen yanındaki ilmekten bu şekilde bakın devam ediyorum. Köşe kısmına gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. 4 motifimizin bu aradaki birleşimini de sağladık. Şimdi devam ediyoruz. Kalan 2 motifi de aynı şekilde birleştireceğiz. Bakın köşe noktasından yine batıyorum. Arka ilmeklerden alarak birleştirmeyi devam ediyorum. Aynı bir önceki motiflerde yaptığım işlemin aynısını burada da tekrarlıyorum. Arka ilmeklerden alarak bakın buradaki köşe noktasına gelene kadar birleştireceğim. Teknik aynı. Hangi taraftan çıktıysam aynı motifin bir sonraki ilmeğinin arka ilmeğinden alıyorum ve karşı taraftan alarak ipliğimle birleştirmesini tamamlıyorum. Yatay sıra boyunca birleştirmeyi tamamladık. Şimdi arkadaşlar dikeydeki sıraların birleştirmesini tamamlayacağız. Aynı şekilde işlemlerimizi yapacağız. Bakın zaten buralardan sabitli. Dolayısıyla hemen yine yeni bir ipliğimle böyle arka kısımdan ipliğimi geçiriyorum. Yine köşe noktasından başlayacağım. Köşelerden başlıyorum. Bir sonraki köşeye kadar aynı şekilde arka ilmeklerden alarak birleştirmeme başlıyorum. Hangi iplikten çıktım, hangi motiften çıktım? Aynı motifin bir sonraki ilmeğin arka ilmeğinden batarak bu şekilde arka ilmekleri alarak birleştirmeye devam ediyorum. 6 motifin birleştirmesini tamamladım. Şimdi burada ölçümüz eni 23 santim, boyu da 34 santim. Ana renkte ipliğimle devam edeceğim. Bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Kilit işlemi yaptım, yani tığımın üzerine bir ilmek aldım ve hemen örgümü alıyorum. Köşe boşluğundan batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki gelen trabzan tepesini buluyorum. Buraya batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim varken 2 defa da çıkarak buraya ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine aldım. Şimdi bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde örgümün şu sıra bitişine kadar her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Şimdi bir motifin tamamının trabzan tepelerine bakın. Tekrardan ikili trabzan yaparak devam ettim. Şimdi buradaki iğne ile birleştirdiğimiz kısımdayız. Şimdi buralarda da hayali ilmekler bulup bu şekilde bu ara noktaya da 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın birini şuraya yaptım. Birini de şöyle şu araya yapıyorum. Dolayısıyla
iğne ile birleştirdiğimiz şu noktaya da 2 tane ikili trabzan denk gelmiş olacak. Şimdi buradaki boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum, köşe boşluğuna. Daha sonra yine trabzan tepelerine başlıyorum. Yine her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Evet, sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın burada son trabzan tepesine de batıyorum ve bir tane de köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada ilmeğimi şöyle bir tane ilmek alıp sıkılıyorum ve ipliğimi kesiyorum. Tekrar ipliğimi alıyorum. Bir ilmek alıp sıkılıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve yine burada başladığım ikili trabzan tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ipliğinizi kopartmadan örgünüzü ters çevirerek de ikili trabzanlarını yapabilirsiniz. Ama ben daha şık bir görünüm olsun istediğim için ikili trabzanlar önden gözüksün istiyorum. Bu iplikleri iç kısımlardan yürüterek gizleyeceğim. Şöyle hatta örerken de gizleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Şimdi burada işlemim kolay. Her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu arkadaki ipliği de bir yandan örerken de gizliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yaparak devam edelim. Sıra bitişine kadar geldim. Bakın son trabzan tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu parçamızın tüm kenarlarına yine ikili trabzanlar yaparak çerçeve yapacağız. Bu noktada 2 tane zincir çekiyorum ve şöyle yan tarafına çeviriyorum örgümü. Ve ilk gelen bu yatay ikili trabzanın herhangi bir noktasından şöyle batıyorum ve buraya bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın başta 2 zincir, sonra yataydaki bu ikili trabzana 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi yine yatayda bir ikili trabzanım var. Yataydaki ikili trabzanıma yine bakın şöyle batıyorum. Herhangi bir noktasına bir ikili trabzan, tekrar üzerine alıyorum. Aynı trabzana bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Çünkü yataydaki ikili trabzan arkadaşlar dikeyde 2 tane ikili trabzana yer açıyor. Üzerine alıyorum. Şimdi köşe kısmındaki şu boşluktayım. Buraya bir ikili trabzan. Devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Burada artık işlemim kolay. Bakın bu şekilde trabzan tepelerine bir ikili trabzan. Yine bakın burada birleşim yeri var. Aynı şu üst kısımda yaptığımız gibi köşe boşluklarına bir ikili trabzan, birleşim yerlerine 2, köşeye 1. Bu şekilde devam ediyoruz. Şuradaki sıra bitişine kadar, köşe boşluğuna kadar yaparak devam edelim. Evet, bakın buradaki köşe noktasına geldim. Dikkat, şimdi burada köşe kısmında yine köşe çalışacağız. Yani 3 tane ikili trabzan, 2, 3, arada 2 zincir, 1, 2 ve tekrar üzerine alıp aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 2 ve 3. Bakın köşe kısmında yine aynı şekilde köşe çalıştık. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi arkadaşlar yine her bir trabzanın tepesine bakın bir tane ikili trabzan yaparak bir sonraki uca kadar devam edeceğim. Yani bu noktadaki köşe kısmına kadar geleceğim. Yine burada köşe kısmında da aynı burada olduğu gibi köşe çalışacağım. Ve daha sonra diğer kısma geçeceğim. Buradaki kısımda da her bir trabzan tepesine bir ikili trabzan. Yine bakın şu birleşim yerlerinde de köşe boşluğuna bir, aradaki birleşim yerlerine 2 ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şu noktaya kadar gelelim. Burada da yatay ikili trabzanlarımıza ne yapıyorduk hatırlayalım. Her bir yatay ikili trabzana 2 tane ikili trabzan yaparak bitireceğiz. Evet, bu sırada da ikili trabzanlarımı sıra sonuna kadar bakın tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu noktada uzunca bir iplik bırakacağım. Çünkü buradaki iplikle dikişe başlayacağım. Şöyle tığımdan ipliğimi serbest bırakıyorum. Şu şekilde katlayacağım. Birazcık çiçeklerimizin üst kısmında olacak şu kısım. Örmek istediğiniz ajandanız elinizde var ise böyle benim gibi de bir ölçü alabilirsiniz. Ölçü olarak verecek olursam şu kahverengi trabzanların üzerine kapak kısmı kalıyor. Şimdi
kenarlarından, nerelerinden dikiş sağlayacaksak oralardan sabitleme işlemi yapacağız. Bakın şu noktalardan sabitliyorum. Evet, sabitleme işlemi yaptıktan sonra dikişe başlayacağım. Aynı motiflerde uyguladığım dikiş tekniğini burada da uygulayacağım. Arka ilmeklerden alarak dikişe başlıyorum. Sabitleme işlemi yaptığım noktalarda baz alıyorum. Bakın bu şekilde kenarlarından hangi taraftan çıktıysam tekrar o tarafın bir ileriki ilmeğinden giriyorum. Karşıdan çıktım. Bakın yine aynı noktanın bir ilerisinden arka ilmeklerinden alarak bu şekilde dikişi sağlıyorum. Alt kısmına kadar birleştirme işlemini yaparak tamamladım. Bakın bu kenarı dikişini sağladık. Şimdi ipliği iç kısmından yürüterek gizleyeceğim. Bu kenarda yaptığımız işlemin aynısını diğer bir kenarda da uygulayacağız. Her iki kenarın da birleştirmesini tamamladım. Şimdi yeşil iplikle devam ediyorum. Kılıfımızın bağcığını çalışacağız. Hemen bir tane ilmek alıp kilit işlemiyle başlıyorum. Burada kapak kısmımızın tam ortasına gelen trabzana tığımı bu şekilde yerleştiriyorum. İlmeğimi alıyorum ve tığımın arasındaki ilmekten geçirerek kilit işlemi yapıyorum. Ve burada zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 80 adet zincirimi çektim. Bu zincir sayınızı sizler kendinize göre de belirleyebilirsiniz. Bakın şöyle bu zincir hemen hemen şu noktaya denk gelmeli. Eğer sizin eliniz daha sık ise zincir sayınızı daha fazla çekebilirsiniz. Şimdi yeşil ipliğimle burada bir işim kalmadı. Dolayısıyla bir ilmek alıp şöyle sıkılıyorum ve ipliğimi burada kesiyorum. Kılıfımızı bir kenara alıyoruz ve pembe renkli ipliğimizle ucundaki kalbi yapacağız. İpliğimi parmağıma sardım. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Bakın ipliğimi şöyle parmağımdan çevirdim. Çarpı işaretini gördüm. Hemen tığımı yerleştirdim. Bir ilmek aldım. Bir ilmek daha aldım. Bu noktada zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Halkamın ortasına batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımın üzerine 4 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir, en son ikisini birlikte örerek 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmeğim varken yine ilk ikisini bir, diğer ikisini bir, kalan ikisini birlikte çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirimle birlikte 1, 2, 3, 3 tane üçlü trabzanım olmuş oldu. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp bir ilmek çıkartıyorum. Bu sefer tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp bir ikili trabzan daha üzerine alıyorum ve tekrar halkanın içerisine batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ne yaptık? 3 üçlü trabzan, 3 tane de ikili trabzan. Hafiften halkamı şöyle kapatıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Halkanın içerisine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Bu sefer tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp bir ilmek çıkartıp tığımda 3 ilmeğim varken hepsini birlikte örerek yarım trabzan. Tığımın üzerine yine bir ilmek aldım. Halkanın içerisine batıp bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim var. 2 defa da çıkarak ikili trabzan. 1, tekrar devam. Halkanın içerisine tekrar battım. Bir ikili trabzan daha. 2, tekrar üzerine aldım ve aynı halkanın içerisine bir ikili trabzan daha. 3. Şimdi 2 defa doluyorum ve 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, yine 2 defa dola. 2. Şimdi arkadaşlar üçüncüsünü şöyle yapacağız. Dikkat. 1, 2, 3 zincir ve halkanın içerisine batıp buradan bir ilmek aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burada şu ipliğimi tutup şöyle sıkıca çekiyorum. Kalp görüntüsüne gelmesi için. Ve en son şöyle bir ilmek alıp sıkılıyorum. Bakın kalbimiz oluştu. Şimdi bu kalpten bir tane daha yapalım. Bakın aynı tarifle 2 tane eş kalp yaptık. Bunları şimdi şöyle
üst üste tutuyoruz ve kenarlarından, bakın 2 tane de ipliğim var. Biri bir kalpten, biri diğerinden çıkıyor. Şimdi bir tanesiyle bu kalpleri birleştireceğiz. Bir diğer iplikle de yeşil ipliğimiz ucuna bu kalbi dikişini sağlayacağız. Evet, böylece kalbimizi bu şekilde ucuna da dikmiş olduk. Şimdi hemen şöyle ajandamızı da içine yerleştirelim. Sizler dilerseniz kitaplarınızı da, okuma kitaplarınızı da bu şekilde kılıflara koyup istediğiniz mekana gidene kadar bu şekilde taşıyarak götürebilirsiniz. Şimdi böyle ipliğimi sarıyorum ve kalbi de şöyle iç kısmından yerleştiriyorum. Bu şekilde renk renk kitap kılıfları veya ajanda kılıfları kendiniz için veya sevdikleriniz için çalışabilirsiniz. Aynı zamanda yaklaşan Öğretmenler Günü için de bir hediye alternatif olarak da düşünülebilir. Evet, böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda hype özelliğinden videomu hype'larsanız da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.